Merhaba craft tutkunları. Bir süredir görüşemediğimiz için sizleri çok özlemiştik. Bu hafta arayı kapatıyoruz. Kanalımıza hoş geldiniz. Aralık ayının gelmesiyle birlikte çam ağacı hazırlıkları ve süslemeler de başladığına göre bu baston şekerlerden yaparak kendi ağaçlarımızı süsleyebiliriz. Ben kolay görünmesi için kadife ipleri tercih ettim. Himalaya'nın bu kadife ipi var, kırmızı renk. Bir de yanlış hatırlamıyorsam Alize'nin bir tık daha kalın beyaz ipini kullanacağım. Bunlarla göstermek daha kolay olacak ama siz daha küçüğünü isterseniz, yani çam ağacına takmak için yapmak isterseniz koton ipleri tercih edin. Çünkü bu iplerle ne kadar küçük yaparsanız yapın böyle bir büyüklükte oluyor. Ağaca astığınızda güzel görünmeyebilir. Ama daha büyüğünü yapmak istiyorsanız bu ipler çok uygun. Daha büyüğü için de yapmanız gereken tek şey sayıları arttırmak. Bir de tabii ki bastonun kıvrımını verebilmek için böyle bir tele ihtiyacımız var. Ben bu teli Trendyol'dan almıştım. Eğer mağazayı bulabilirsem aşağıya linkleri eklerim. Bulamazsam da ve evinizde de böyle bir tel yoksa firkete tokalardan da tel yapabilirsiniz kendinize açıp onları. Bir de 3 milimlik tığ ihtiyacımız olacak. Bütün malzemelerimiz bu kadar ve örmesi de çok hızlı. O yüzden hemen başlayalım. Öncelikle zincir çekerek başlayacağız. Bu zincirimizin birincisi değil, biliyorsunuz. Başlangıç bu şekilde oluyor zincir çekerken. Şimdi başlıyorum. 1, ikinci zincirim, üçüncü zincirim, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21'inciye geçemedim. 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 tane yapınca istediğimiz boya geliyoruz. Bundan sonra 26 zincirden sonra ne yapıyoruz? Hemen bir önceki zincirimizi buluyoruz. Onun içerisine birinci sık iğnemizi yapıyoruz bu şekilde. Aynısını ikinciyi de yapmamız gerekiyor. Bu kıvrımların oluşmasını sağlayacak. Yani ne yaptık? Bir sonraki zincirimizin boşluğunu bulduk. Birinci sık iğnemizi yaptık. Ötekine geçmeden yine aynı zincirin içerisine ikinci sık iğnemizi de yapıyoruz. Şimdi sizin için netleştirip bir daha göstereyim. Sıradaki zincirimi buluyorum. Onun boşluğunu buluyorum. Ona 2 tane sık iğne yapıyorum. Sonra diğerine 2 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bütün sıralarımı tamamlayacağım. Yani 26 zincir çekmiştim. 25 çarpı 2'den 50 tane sık iğnem olması lazım. Her zincirde 2'şer tane sık iğne olacak şekilde. Bakın ben birazcık ördüm. Ördükten sonra zaten hepsine çift battığınızda bu kıvrımlar oluşmaya başlıyor. Yani her bir zincire 2 tane sık iğne batarsanız böyle lülüşümüz oluşmaya başlayacaktır. Ben şimdi sıra sonuna kadar bunu devam ettirip geliyorum. 26 zincirlik kırmızım için bunu tamamladım. Şimdi böyle birazcık pay bırakarak kesiyorum fazlalıklarını. Sonra temizleyeceğim bu kısımları. Yine bir sağlam olması için çift düğüm atmamız yeterli olacaktır. Bu şekilde. Kırmızı lülelerim hazır. Şimdi bir de bunun aynısını beyaz için tekrar etmemiz gerekecek. Ya da siz hangi renkle yapmayı tercih ettiyseniz onunla. Beyaz için de hızlandırılmış bir şekilde izlemenizi ve bu sırada da benim özet geçtiğim kısımları dinlemenizi rica edeceğim. 26 tane zincir yine çektim. 26. zincire gelince bir önceki zincire 2 tane sık iğne ördüm. Bunu sıra sonuna kadar devam ettirdiğimde elimde 50 tane sık iğnem olacak. Ve bu her zincire çift batmamızdan dolayı lüle haline gelecek. Bu lüleler tamamlandıktan sonra ikinci beyaz parçamıza işlemleri tamamlamaya ve kapatmaya hazır olacak. Beyaz lülem de hazır. Onu da kesip aynı şekilde çift düğümle kapatacağım. Bunu yaptıktan sonra bir adım daha kalıyor. Onlara da geçelim hemen. Son olarak yapmam gereken şey dönen uçlarını aynı yöne bakacak şekilde denk getirmek.
Şimdi bunları bu şekilde denk getirdikten sonra, yani eşleştirdikten sonra, benim beyazım biraz daha kalın olduğu için kırmızıyı onun üstünde dönecek şekilde, yani tam bir spiral oluşturarak böyle döndürerek içine geçirmek olacak. Şimdi bunu yaparken kendiniz düzgün bir şekilde oturması için gerekli düzeltmeleri yaparsınız. En son iki uçta hem başlangıç hem bitiş eşleştiğinde böyle bir görüntü elde edeceksiniz. Benim beyazım biraz daha kalın olduğu için orada biraz potluk oluştu. Onları düzeltmeye çalışıyorum bu şekilde oynayarak. Siz istediğiniz son şekle gelene kadar böyle tam yerleşmesini sağlarsınız kendikinizde. Bittiğinde boyu bu şekilde oluyor. Şimdi bunun içerisine telimi de geçirmem lazım ki düzgün bir şekilde baston şeklini verebileyim. Burada kalan fazlalıklar da artık gözümüze batmasın. Onları da keselim. Onları kestikten sonra bu arada ufak bir parçalar kalacak. Uhunuz varsa uhuyla yapıştırabilirsiniz ya da bu görüntüden rahatsız olmuyorsanız ve daha düzgün kesebilmişseniz o şekilde kapatabilirsiniz. Ben şimdi önce bir telimi alayım. Bu teli nasıl geçirdiğimi göstereyim sizlere. Tam ikisinin ortasından çok fazla böyle ördüğüm kısımlara takılmadan dümdüz yukarı çıkacak şekilde ittiriyorum. Ve istediğim boya geldiğinde, yani yukarıdan çıktığında tekrardan bunu keseceğim telimi. Telin üstüne artık tamamen geçirdik. Örgümüz bu şekilde birbirinin içine de geçti. Bu fazlalıklardan artık kurtulabiliriz demiştim az önce de. Fark etmez ne zaman kestiğiniz size kalmış. Bu kısımları en son bittikten sonra da uhulayabilirsiniz. Ya da şu anda yapabilirsiniz. Ben elimde çevirerek tekrar o tele düzgün oturmasını sağlıyorum. Ve son şeklini veriyorum. Bu taraftaki örgülerim daha düzgün olduğu için o tarafa doğru kıvıracağım ben. Siz yine bunu nasıl ayarlamak isterseniz bilmiyorum. O size kalmış. Alt tarafta da düzgün görmediğim ve çok takıldığım bir kısım var. Onu bir türlü ayarlayamadım. Evet, şu an biraz daha iyi görünüyor. En son bu alt kısımlarını da uhulayınca baston şekerlerim hazır olacak. Bu şekilde burayı da tuttururuz ve tamamlanır. Biz bu projeyi yaparken çok keyif aldık. Bu tarz yılbaşı süslerini hazırlamaktan çok hoşlanıyoruz. Bu sene içerisinde hazırlamamızı istediğiniz başka bu tarz videolar varsa lütfen bize yorumlarda yazın. Ona göre ayarlayabiliriz birkaç süs daha. Diğeri de böyleydi. Onun da arkasını daha henüz uhulamadım. Bu ikisini bu şekilde uhulayınca bitmiş olacak. Siz aynı şekilde koton iplerden yaparsanız ve üstüne bir de kurdele takarsanız çam ağaçlarınıza ekleyebilirsiniz. Bizden bu haftalık bu kadar. Yeni yılda başka bir video ile buluşamazsak şimdiden iyi seneler diliyoruz. Hoşçakalın.